Sana anlatılan masallarla bugüne kadar uyutuldun. Artık uyanma vakti geldi. Merhaba. Bu hafta incelemesini yapacağımız kitap Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara'nın Kalk Çalış Başarısız Ol kitabı. Bu kitabı almamda iki etken var. Bunlara geçmeden önce benim Behçet Hoca ile herhangi bir tanışıklığım yok. Herhangi bir sponsorlu içerik falan da değil yani bu. Kitabın artısını da eksisini de konuşacağım. İki etken var demiştim kitabı almamda. Birincisi bu kitabın geliri bir hayır kurumuna bağışlanacak. İkinci etken ise Behçet Hoca'nın bir YouTube kanalı var. Orada gördüğü haksızlıkları anlatıyor. Kanalın linkini açıklama kısmına bırakırım. Zaten bu kanalın da gelirleri daha önceden bağışlanıyormuş ama geçirdiği davaların masrafları çok gelince para bu masraflara gitmiş. Velhasılı Behçet Hoca benim gözümde haksızlığı dile getiren ender insanlardan biri. Ortada olan bir gerçek var ve kimse bunu dile getirmiyor. Herkesin bir çıkarı var çünkü. Behçet Hoca'ya bu yüzden destek olmak istedim. Haksızlık karşısında susmayan biri var ve bu sese destek olmazsak biliyorum ki o ses de bir zaman sonra kesilecek. Kitaba gelecek olursak kitap Kronik Yayınlarından çıkma ve 170 sayfa. Kitap Hasan'ın hikayesiyle başlıyor ve Hasan'ın hikayesiyle bitiyor. Aslında Hasan'ın hikayesi hepimizin hikayesi. Ortamlarda anlatacağımız, TED konuşmaları yapacağımız bir hikaye değil yani. Bir başarısızlık hikayesi. Tabi başarı kime göre, neye göre o da tartışılır. Sonra kendi hikayesini anlatıyor Behçet Hoca. Ne kadar çok çalıştığından bahsediyor. Ama sonra gerçek karşısına çıkıyor. Anlıyor ki çalışmak yetmiyor. Aslında bazı bağlantılar varsa çalışmadan da olduğunu görüyor. Ama bu ona anlatılmamıştı. Sana, bana, kimseye anlatılmamıştı. Bize anlatılan çalışırsan en güzel yerlere gelirsin. Çok paran olur. Bunlar yalan mı? %7'lik doğruluk payı var. Biz istatistiğe göre doğmuş olduğun ailenin sosyoekonomik sınıfının bir üst basamağına tırmanma ihtimali sadece %7'den ibaret. Bu gerçeği kaç kişi biliyor? Videonun başında söylediğim sana anlatılan masallarla uyutuluyorsun. Artık uyanma vakti geldi sözü kitabın ilk sayfasında bizi karşılıyor. Bunun gibi birçok bilimsel bilgi veriyor Behçet Hoca kitabın ilerleyen sayfalarında. Network yoksa torpil mi desek bölümünde Behçet Hoca başından geçen bir olayı anlatıyor. Bir arkadaşının amcasının rektör bir arkadaşı olması onca yıllık emek veren Behçet Hoca'nın çalışmalarından daha mühim olduğunu gösteriyor bize. Sadece 35 saniyelik bir telefon görüşmesi, bir kadro ilanı hepsi bu kadar. Peki gerçekler bu diye bu kadar karamsar mı olmalıyız? Tabii ki hayır. Başarısızlıkla yüzleşeceğiz. Zaten bunu biz yapmazsak hayat bize bunu yapar. Daha sonra başarı kıstasını kendi olanaklarımız dahilinde belirlemeliyiz. Adımlarımız yere sağlam basacak. Behçet Hoca'nın da söylediği gibi yapmamız gereken başarısızlıkla yüzleşeceğimiz gerçeğini kabullenmek. Başarısızlığın ön kabulüyle gerçekten hayatınıza anlam katacak şeyi bulmak ve bu uğurda hayatınızı adamak. Tüm bunları yaparken kendi başarı kıstaslarınızı belirlemek, farklılaşarak risk almak ve çaresizliğinize güvenerek yolda yürümek. Kitabı diğer kişisel gelişim kitaplarını arayan da zaten gerçekleri yüzümüze söylemesi. Çünkü kişisel gelişim kitaplarının neredeyse tamamı motivasyon cümleleriyle dolu. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Kitabın dili çok akıcı. Daha uzun yazsaydı da okurdum. Konuşma havası içinde yazılmış. Behçet Hoca'nın birkaç videosunu izlerseniz zaten okurken sanki yanınızda da onunla konuşur gibi olursunuz. Eksik yanlarına gelirsem daha uzun ve daha çok örneklerle kitap zenginleştirilebilirdi. İlk kitabı olması sebebiyle bu eksiklikler göz ardı edilebilir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni çok önemli. Daha çok kişi görmesi için beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tam YouTuber gibi oldum. Kitap hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka kitap videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var.